Ömer Bey, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sizi farklı kılan özellikleriniz var. Bunlardan konuşacağız sohbetin ilerleyen bölümlerinde ama öncelikle okurlarımıza sizi bir tanıtmak istiyoruz. Kendinizden kısaca bahseder misiniz? Şiir sevdanız nasıl başladı? Şimdi sevgili Metin abicim, ben genelde böyle bu tarz açıklamalar yaparken insanlar hemen şöyle başlarlar. İşte ben şurada doğdum, şurada büyüdüm, şöyle gelişti ama ben şöyle bir kısa bir metinle başlamak isterim. Kendi şiirlerimden, daha doğrusu kendi sözlerimden birisi. Beni doğru tarif ettiğini, doğru anlattığına inandığım bir söz. Hayal edip de sevemediğim düşlerim, özgür türkülerin baş kaldıran kır çiçekleri ortasında deli tayların hoyraz sevdasına yenik. Zamana yenildik bugün de kaldırım taşları da isyankar. Anlamadılar çıplak dilekleri. İstediğimiz çok şey değil aslında. Seven yüreklerde sevda, hasret, umut olmak istedik. Aslında ben kendimi, kendi biyografimi sevda, hasret ve umut olarak nitelendiriyorum. Tabii bir de bir geçmişimiz var. 1974 Erzurum Şenkaya doğumluyum. İlkokul, ortaokul, liseyi Şenkaya'da tamamladıktan sonra 91 yılında geldim Ankara'ya. Tabii o günkü yaşam koşulları senin evet eğitim okuma oranının Türkiye'de sayılı yüksek olduğu ilçelerden birisi. İlk üçün içerisinde, hatta öyle bir yüksek bir öğretim seviyesi olan bir ilçede herkes için şans değil aslında bu. Yani biz bulunduğumuz coğrafya anlamında şanslı bir konumdayız. Şimdi oradaki ama yaşam koşulları, iş olanakları bu sıkıntılardan dolayı hani herkesin böyle hasret, gurbet, sıla, özlem diye adlandırdığı, biz de işte o memleketimizde hasret kalarak 91 yılında Ankara'ya geldim, yerleştim. Burada farklı işlerde çalıştık hayatımızı idame ettirmek için. Ama okumayı, eğitimi sevmiş olmama rağmen hep böyle bir esnaflık tarafı hayatımda ön plandaydı. Hep böyle esnaf olayım. Yıllarca esnaflık yaptık Ankara'da. Tabii bunun yanında bir de şiir kendi hayatımızda aslında çok küçük yaşlardan beri olan bir şey. Sonra bununla ilgili zannedersem ilerleyen süreçlerde alacağız bununla ilgili bilgiyi. Evliyim, 2 çocuk babasıyım. Hayatımı doğru anlamda doğru idame ettirmek için veya çocuklarıma faydalı bir baba, babalık mirası çok farklı bir iş. Evet. Allah uzun ömürler versin. Benim babamın bir hayat felsefesi var. Bize küçüklükten beri yol gösterdiği, örnek olarak da adlandırabilirim. Mesela yalan konusunda benim babam çok hassastır. Küçükken bize hep şöyle bir şey sunardı. Derdi ki oğul derdi, bir insanın yapabileceği en ahlaksız iş hırsızlıktır derdi. Eğer yaptığın iş hırsızlık da olsa yalan söyleme. Çaldıysan çaldım de. Çünkü hiçbir insan koşulsuz ve şartsız çalmaz derdi. Mutlaka bir ihtiyacı varmıştır da çalmıştır derdi. Bu suçu işlemiş olsan bile yalan söyleme. Şimdi biz de kendi çocuklarımıza böyle dürüstlük, doğruluk, iyilik, merhamet anlamında bu felsefeyi aşılamaya özen gösteriyoruz. O formattan yola çıkıyoruz. Onun için bence yani Ömer Hançeri biyografisi dediğim gibi yani öyle umut, hasret, gurbet öyle nitelendirebiliriz. Peki şimdi biyografinizden konuştuk. İlk şiirinizi hatırlıyor musunuz? Yani kaç yaşındaydınız? Vallahi küçükken tabii ki genelde aslında herkes şiir yazıyor. Herkes ilkokulda kimisi ilk aşık olduğu kıza veya öğretmenine veya annesine, babasına. Genelde bu dönemdeki deneme şiirleri akrostiş şiir. İşte Metin abinin ismine bir şiir yazayım veya kız arkadaşımın, sevgilimin adı, kız arkadaşım demeyelim de o küçükken hayranlık duyduğumuz kızın adı Ayşe, Ayşe'ye bir şiir yazalım gibi yazıyor insanlar. Evet. Çok küçük yaştan yazdığım şiirler var ama böyle hani benim hayatımda böyle etkili olan, mesela 91 yılında Ankara'ya geldiğim zaman, o zaman hasret ve gurbetle alakalı böyle çok dokunaklı bir şiir yazmıştım. Onun öncesinde çok şiir yazdıklarım vardı ama yani benim yüreğime dokunan, işte o da işte hafızamda kalan o gurbet diye çok öyle anlamlı, manalı bir şiirdi. Evet. Peki sizin için Kültür Bakanlığı halk şairi dedik. Evet. Bu bakanlığın genel olarak halk şairi ilan etmesinde bir kriter var mı? Ne tür aşamalardan geçtiniz halk şairi ilan etmek? Şimdi tabii Kültür Bakanlığı halk şairi olabilmenin de bazı gerekçeleri var.
Önce başvuru yapıyorsun. Başvurunda kendine ait Kültür Bakanlığı'na hibe ettiğin, yani Kültür Bakanlığı'nın telif haklarını koruduğu 10 tane şiirini gönderiyorsun. Bu 10 tane şiirin hepsi ölçülü olmak zorunda. Evet. Yani 7 ölçülü, 8 ölçülü, 9 ölçülü, 10 ölçülü, kaç ölçülü yaparsan artık şiirlerini. Bunlar önce kuruldan geçiyor. Eğer bu şiirler senin kuruldan geçerse sen Kültür Bakanlığı halk şairi olma sınavına giriyorsun. Sözlü bir sınav. 7 kişi kurulun, heyetin oluştuğu o heyetin önünde sınav oluyorsun. Sonra bunu hak ediyorsun. Ama öncesi o şiirlerin o kuruldan geçip senin Kültür Bakanlığı halk şairi olabilme yolunun açılması lazım. Yani Evet. Sonra kurula giriyorsun. Kurulda şiirlerini sesli seslendiriyorsun. Sözlerinin içeriğini anlatıyorsun. Sonra eğer uygun görülürse veya bu hakka sahip olabileceğin değerlendirilirse Kültür Bakanlığı halk şairi kimliği veriliyor. Ondan sonra siz kendinizi ben Kültür Bakanlığı halk şairiyim diye nitelendirebiliyorsunuz. Nihayetinde hepimiz halkız. Evet. Halk olabilmek ya kısmı bence gayet de mantıklı, güzel. Güzel de adlandırılmış. Çünkü biz halkız. Girişte 3 adet şiir kitabınız olduğundan bahsetmiştik. Biraz bu şiir kitaplarınızdan bahsedelim. İlk kitabınızı ne zaman yayınladınız? Şimdi ilk kitabım 2012 yılında yayınlandı. Gönlümün Romanı. 3 tane şiir kitabım var. İkinci kitabım 2015 yılında yayınlandı. Şairin Dili. Üçüncü kitabımız da Aşkın Başkentinde Gözlerim Kal diyor. 2019 yılında yayınlandı. Kitaplarımızın içeriğiyle ilgili yani bahsederken şöyle bir düzenleme yapmak isterim ben orada. Her şeyin başarısı bence önce çalışmaktan geçiyor. Ne iş yaparsan yap. Şimdi biz şiir kitabı çıkarmaya karar verdiğimiz zaman Semih Sergen Türkiye'nin belki de bildiğimiz en iyi tiyatrocularından birisidir. Ama ismi çok bilinen bir önde olan birisi değil Semih Sergen. Mesela ben de Semih Sergen'in ses tonunu bilirdim ama o ses tonunun Semih Sergen'e ait olduğunu hiç bilmezdim onu tanıyana kadar. Evet. Ama birçoğumuz reklamlardan veya işte film fragmanlarından falan Semih Sergen'in ses tonunu biliriz. Ama o sesin Semih Sergen olduğunu bilmeyiz. Semih Sergen'den eğitimi almak istedim. Çok uzun bir süreçti o süreç. Çünkü bir uzun süre vermek istemedi. Yoğunluğundan dolayı biraz da yaş ilerlediğinden dolayı yapmak istemedi falan. Sonra araya hatırlı insanları koyduk biz. Yani böyle kayda değer dostlarımızı neyse Semih Sergen'den randevu alabildik. Şiirle ilgili eğitim almak istiyorum. Evet ben şiir yazıyorum ama şimdi bir insan yolda yürümesini bilir ama doğru yürümesini bilmez. Mesela hepimiz nefes almasını biliriz ama doğru nefes almasını hiçbirimiz bilmeyiz. Nefes almanın da bir kriteri var. İşte bu kadar saniye tutacaksın, bu kadar saniye bırakacaksın gibi. Şiirin de bir altyapısının olması gerekiyor. Hani bir yazıyoruz evet dedim mi? Hepimiz şiir yazıyoruz ama şiiri şiir gibi yazmak lazım. Mesela Nazım Hikmet şiir yazmış, şair olarak adlandırılıyor değil mi? Ömer Hançeri de şair olarak adlandırılıyor. Şimdi Nazım Hikmet'in şair olduğu yerde Ömer Hançeri'nin isminin, esamesinin okunmaması gerekir. Çünkü niye? Eğer o şair olarak adlandırılıyorsa biz devede tüy bile değiliz. Onların yürüdüğü yolda toz olamayız. Ben kendimi böyle adlandırıyorum. Bundan rahatsızlık falan da duymuyorum. Ama hani bunu doğru yapmak adına Semih Hoca'dan bir eğitim almamız gerektiği kanısına vardık ve Semih Hoca ile tanıştık. Böyle çok kısa bir bahsetmek isterim o süreçte. Semih Hoca nasıl bir eğitim vereceği ile alakalı bir ön fizibilite bir çalışma istedi. Yazdığım şiirleri okumak istedi. Verdik şiirlerimizi. Böyle aldı eline kitabı. Aynen böyle bakıyor, işte açıyor. Tek tek sayfaları yırtıyor falan. Dedi ki sen dedi kimi okuyorsun Ömerciğim dedi. Dedim ki kimseyi okumuyorum. Böyle şeffaf bir şekilde abi okumuyorum derken tabii ki okuyoruz ama yani böyle aslında şairlerin şiirlerini okumamamdaki bir mahiyetim vardı benim. Niye? Onların dizelerinden, onların sözlerinden etkilenip de kendi şiirlerimin içerisine katmayayım diye. Ama tabii arada böyle hoşuma giden, bildiğim güzel şairlerin, güzel şiirlerin ki doğduğum topraklar zaten mayamız
işte Aşık Emrah 1870 yılında Tutam Yar Elimden'i yazmış. Bugün gelmişiz 2020 yılına. Halen daha bütün türkülerin bence en babasıdır Tutam Yar Elinden. Her platformda, her konserde, her etkinlikte mutlaka her sanatçının okuduğu bir türküdür Tutam Yar Elinden. Tarihine bakıyorsunuz 100 küsür yıllık bir tarih. Arkasından gel Sümmani, arkasından gel Reyhani, Mevlid-i İsani, Yavuz Erler, Erganiler. Böyle bir topraktan, böyle bir mayadan çıkmışız biz de. Onların küçüklükteki bizim evimizde bir kaset çalarımız vardı. Sağ olsun bir ablam işte çok yanlış hatırlamıyorsam Kıbrıs'tan mı ne getirttirmişti o tarihlerde 80'li yıllar. Evimizde tek kaset çalarlı bir radyomuz vardı. Akşamları mesela yemek yedikten sonra bir halk aşağının kaseti takılırdı. Ama önceden türkülerin işte halk aşıkları hikayelerini de anlatıyordu. Ya her türkünün bir hikayesi var. Evet. Her insanın bir hikayesi olduğu gibi işte bugün Ömer Hançeri'nin hayat hikayesini değerlendiriyoruz. O türkülerin de bir hayat hikayesi var. O hayat hikayesini dinlerdik, arkasından türküsünü dinlerdik. Şimdi bunları böyle birleştirince, şimdi bugün bakıyorsun, lan daha güzel bir platform, daha güzel bir yol almış oluyorsun. Sonra işte neyse konudan konuya geçmek istemem. Buraya tekrar değineceğim çünkü orada anlatmak istediğim başka bir şey var. Semi Hoca dedi ki olur mu dedi öyle şey dedi. Ömer kardeşim dedi okumadan kim yazar olabilmiş, kim şair olabilmiş falan. Dedi ki sana bir şekilde ders veririm. Şiir antolojisi bir kitabı ismini verdi. Dedi bu kitabı gidip okuyacaksın bir hafta süre. Bunun içerisinden 10 tane şiir seçeceksin. Seçtiğin şiirlerin konusunu yazacaksın. Eğer bunu yaparsan, yapabilirsen sana ders veririm. Yoksa ders veremem, uğraşamam dedi. Gittik şiir antolojisi kitabını aldık. 600 sayfa. Bir haftalık zaman var. Bu şiirleri okuyacaksın. Bunların içinden 10 tanesini seçeceksin. Ve seçtiğin şiirlerin konusunu yazılı yazacaksın. Metin şeklinde. Epey ağır bir konu. Efendim? Epey ağır bir tabii, ders vermişsin. Yani bir de zaman süresi çok kısa. Bir hafta. Neyse biz aldık bu şiir kitabını, okuduk. İçinden 10 tane seçemedim ama 6 tanesini seçtim. O 6 tane seçmiş olduğum şiirlerin konularını yazdım. Gittik Semih hocamızın yanına. Semih hocam bunları gördükten sonra bana ders vermeye karar verdi. Ne kadar ders aldınız? 3 ay yanlış hatırlamıyorsam 70 saat. 70 saat ders aldım. Aslında ben kendimce yeterli olarak düşündüğüm için bıraktım. Ama Semih Hoca'ya göre bir 30-40 saat daha almam gerekiyordu. O zaman biraz işlerimizin yoğunluğundan dolayı bırakmak zorunda kaldık. Evet. Peki şimdi kitaplardan bahsettik. Siz biraz önce aşıklardan bahsederken, eski ozanlardan bahsederken evet. Onların türkülerin hikayeleri var dedin. Tabii. Mesela sizin şiirleriniz içerisinde de hikayesi olan şiirleriniz var mı? Her şiirin bir hikayesi var. Muhakkak vardır ama sizi böyle çok etkileyen... Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi mesela son dönemlerde çok revaş bir durumda. Sosyal medyada da, internette de görüyoruz. Mesela Yola Bakın Belki Gelen Babamdır diye bir eser var. Bu eseri ilk internete yükleyenlerin birisi benim. Bir sanatçı arkadaşımızla birlikte o türküsünü okuyup ben de şiirini okumuştum. Sonra ben bu türkünün hikayesini merak ettim. Okuyan arkadaşımıza dedim ki ilk orada duymuştum zaten. Dedim ki bu türkünün hikayesi ne dedim. Bilmiyor. Okuduğu türkünün hikayesini bilmiyor. Kimin olduğunu da bilmiyor. 3 ay falan araştırdık biz bunu. 3 ay sonunda çok sevgili bir dostumuzun vesilesiyle biz bu türkünün hikayesini bulduk. Yola Bakın Belki Gelen Babamdır'ın. Şimdi burada çok kısa bir hikaye var. Yani uzun hikaye de böyle çok kısa anlatmak istiyorum. Yaşar Bardakçı diye bir kardeşimiz, Allah rahmet eylesin. 13-15 yaşlarında, rivayet böyle. Babası gurbette, Almanya'da çalışıyor. Babası yaz tatilinde izne geliyor. Bu arada Yaşar'dan önce kardeşleri doğuyor. Çok uzun süreli yaşamıyor, ölüyor. Yaşamıyor, ölüyor. Yaşar doğunca komşuları Yaşar yaşasın diye adını Yaşar koyuyorlar. Evet. Yani babası koymuyor. Kendi köyündeki komşuları koyuyor Yaşar'ın adını. Babası yaz tatilinde izne geliyor.
Yaşar diyor ki babasına, baba diyor artık diyor sen diyor gurbete gitme diyor. Niye oğul diyor. Diyor ki baba sen gurbete gidince buradaki çocukların hepsi benimle dalga geçiyor. İşte bunun babası yok, bu yetim falan filan diye. O da diyor ki oğul yılların emeği var diyor, nasıl gitmeyeyim. Neyse velhasıl kelam Yaşar'ın babası tekrar gurbete çalışmaya gidiyor. Aradan 3-5 ay, 7 ay, 8 ay artık süreç nasılsa. Tabii bu anlatılan bir hikaye olduğu için çok net tarihler veremiyorum. Yaşar hastalanıyor. Böyle köy damlarını biliriz, köy evlerini. Evet. Evlerinin camı köyün yoluna bakıyor. Yaşar da orada sedirde hasta yatağında yatıyor. Böyle camdan dışarı bakıyor. İleride uzakta bir karaltı gözüyor. Yani bir insan portresi. Diyor ki ana diyor bir dışarı çıkıp baksana diyor şu gelen babam mı diyor. Annesi dışarı çıkıyor. Yaşar kağıt kalem alıyor. 5 kıta bu şiiri yazıyor. Uzak yerden görülüyor karaltı. Hele bakın belki gelen babamdır. Aylar yıllar geçti hasretim zati. Yıla bakın belki gelen babamdır. Yola bakın belki gelen babamdır diye 5 kıta bu şiiri yazıyor ve rahmetli oluyor. Yaşar. Allah rahmet eylesin. Şimdi bunun tabii hikayesini duyduk. Bunun hikayesini duyunca sen eğer kendin bu formatta insanlara doğru bir şeyleri aktarma görevini üstlenmişsen, böyle bir sorumluluk almışsan, tabii ki bir cevabı olmalı. Babanın oğula bir cevabı olmalı. Biz de işte yeni çıkarmış olduğumuz, 2019 yılında çıkarmış olduğumuz Aşkın Başkentinde Gözlerin Kal diyor kitabımızın içerisinde oğul şiirimiz var. Oradaki oğul şiirimiz de Yaşar Bardakçı'nın babasının oğluna cevabı. Bir mektup yolladım dertli köyüme. Oğlum beklesin geleceğim yazdım. Gurbet pusu kurdu kanlı yoluma. Ecel mani olmazsa geleceğim yazdım. Yıllarca gözümden süzüldü yaşlar. Geldim ki yuvamda oğul öter baykuşlar. Kabrin etrafına dizilmiş taşlar. Tarumar edilmiş oğul yuvamı yazdım. Oğul gece resmine bakıp da yattım. Hasretlik çetindir sinemi yaktım. Bir görsen halimi gurbetten bıktım. Çok özledim oğul. Çok özledim oğul geleceğim yazdım. Her türkünün bir hikayesi var. Şimdi toplum içerisinde mesela insanlara şunu sorabiliriz. Siz kendiniz de karşılaşmışsınızdır. Toplum olarak çok şiiri seven bir toplum değiliz biz. Şiiri sevmiyoruz. Daha doğrusu okumayı sevmiyoruz. Ama mesela işte insanlarla böyle sohbet ediyorum. Diyorum Metin abi şiir seviyor musun? Diyor ki yok kardeşim sevmiyorum. Abi türkü seviyor musun? Türkülere biterim, ölürüm falan. Abi o türkü olmadan önce şiirdi. Evet. Bütün eserlerin hepsi pop olsun, sanat müziği olsun, caz olsun, rock olsun, Türk halk müziği olsun. Ne olursa olsun müzikle alakalı. Hepsi müzik yapılmadan önce şiir. Şiir. Hepsi şiir. Sen türküleri çok seviyorsun, şiir sevmiyorsun. Bunun sözleri şiir. Değil mi? Evet. Şimdi Tutam Yar Elinden türküsünü seviyorsun. Tutam Yar Elinden tutam. Çıkam dağlara. Öncesi şiir ama bu. Yani biz hani böyle biraz okumayı seven toplum değil de kulaktan dolma şeyleri seven bir toplumuz. Evet, evet. Peki bu 3 kitabınız içerisinde kaç şiir yayınladınız tahmini? Şimdi yaklaşık 600 tane şiir var 600 içerisinde. şiir. Peki evet. bu 600 şiirden türkü formunda bestelenen kaç tane şiiriniz var? Yaklaşık 30 tane şiir var. Hatta bununla ilgili, kitapla ilgili şöyle bir açıklama da yapayım ben. Şimdi ben Semih Hoca'dan bu dersimizi alıp da hani kitap çıkarmaya karar verdiğimizde şimdi babamın bir nasihati var. Oğul işi iş bilene ver, 5 lira da fazla ver. Yani siz iyi bir yönetmen olabilirsiniz. Ben yönetmen olamam. O sizin işiniz. Biz de bu işin duayeni, yani aslında şu an konuk olduğumuz, misafir olduğumuz Türkü Life dergisinin kurucusu, imtiyaz hak sahibi sevgili Mehmet Yılmaz dostumuz. Buradan onun da kulaklarını çınlatalım. Evet. Allah razı olsun.
Onunla aslında çok böyle birebir tanışmışlığım yok o süreç içerisinde. Sadece birkaç kez telefonla konuştuk. O dönem kendisi de ART'de genel müdür çalışıyor. İsmini çok duyuyorum ama. Başarısını duyuyorum, ismini duyuyorum falan ama bir türlü bir görüşmek nasip olmadı. Neyse bir dostumuzdan telefon numarasını aldım. Dedim ki Mehmet dostum, hani birkaç sefer görüştükten sonra dedim ki benim seninle bir görüşmem lazım. Dedi ki hayırdır, dedim ki böyle telefonda olmaz, yüz yüze görüşmek lazım. Dedi ki ben şurada oturuyorum, eğer uygunsan gel burada görüşelim. Çıktım gittim yanına. Dedim ki Mehmet kardeş, benim senden bir ricam var. Şimdi sen bu işin içinde olan birisin. İşte radyo, televizyon, yayın, yönetmenlik falan. Ben şiir kitabı çıkarmaya karar verdim. Ama önce bu şiir kitabının doğrusunu yapabilmek için ben böyle bir süreç işledim. İşte ders aldım falan. Şimdi şiirlerim hazır, kitap çıkaracağız ama benim bu işte başarılı olabilmem için ne yapmam gerekiyor dedim. Dedi ki kardeş dedi, sana ben dedi bir metin yazayım. Ben söyleyeyim hatta sen yaz dedi. Söyledi. Başladık yazmaya. Nasıl başarılı olurum bu işte? Böyle sıralı geliyor. Hatta işte buraya gelirken keşke getirmiş olsaydım. O kağıdı halen daha saklarım. 2011 yılında yazılmış bir metin sayfa. 10 maddelik bir sayfa. Bunun içerisinde sosyal medya var, Facebook var. İşte şiirlerdeki işleyeceğimiz tema var. İkili ilişkiler var. En son maddesi YouTube. Evet. Bunların hepsini yapacaksın. Halledince dedi dostum gel yanıma. Benim sana başka bir sürprizim olacak falan. O dönemde tabii biz bunları çalışmalarını yaparken bir taraftan da kitap çalışmalarımız başladı. Birinci kitabımız Gönlümün Romanı. Dedim ki Mehmet ben bunları hallettim. Kitabımızın adı da bu. Dedi ki işte şu gün görüşelim, bugün görüşelim. Görüştük. Şimdi insanın kendi yüreğinde taşıdığı, eğer siz istediğiniz kadar bana öğüt verin. Eğer ben bir şeyler alamıyorsam onun içerisinden, vermiş olduğunuz öğütlerin çok bir şey ifade edeceğini zannetmiyorum. Benim hep bir hayat felsefem var, hayat bakış açım. Bakmakla görmek arasında çok ince bir çizgi vardır. Herkes bakar ama herkes göremez. Şimdi bizim bu işi yapmamızda gören taraf Mehmet Yılmaz'dı. Mehmet Yılmaz görüyor bunu, biliyor çünkü. Niye adam yönetmenlik yapmış, işte belirli bir kriterlerden geçmiş. Belki Mehmet Yılmaz benim kadar iyi şiir yazamayabilir. Ama o adamın işi o. Biz de işi iş bilenden, babamızın hani bize öğrettiği bir hayat felsefesi var. Onu alacağız. Gittim sağ olsun gönlümünromanı.com'u satın almış Mehmet benim için. İlk kitabınızın ismi. Tabii. Dedik bu da sana hediyem. Tabii belki de benim hayatımda mesela benim düşündüğüm bir şey değildi. Bilmem ben o zaman, ne bileyim gönlümünromanı.com nedir falan filan, onları bilmiyorum ki. Yani zaten bu işe yeni başlamışız. Türkiye'de sosyal medya yeni yaygınlaşmış. Ama bugün geldiğimiz noktaya bakıyorum. O 10. madde bizim hayatımızın değişmesine sebep olan bir madde. Evet, YouTube. oraya da geleceğiz. Geleceğiz, zaten. evet. Mesela Mehmet söyleyene kadar ben bilmiyordum. Hani nasıl destek olacağız bu Türkü Life'a falan. Dedi ki telefonla indirebilirsin dergilikten Türkü Life'ı. Ha öyle mi oluyor dedim. Tamam kardeş indirelim. Mesela arkadaşlarımız eğer türküye, sanatçıya, şiire, yani daha doğrusu bu işe emek veren insanlara destek olmak istiyorlarsa kendi akıllı telefonlarına Türkü Life'ı indirebilirler. Evet. Yani çok kolay. Biz hatta bunun videomuzun açıklama bölümünde bunun linklerini de veririz. Oradan indirebilirler. Evet. Şimdi konu sosyal medyaya gelmişken sosyal medyada çok etkin olduğunuzu biliyoruz. Özellikle de YouTube'da. Çok fazla sevenleriniz, takip edenleriniz olduğunu da biliyoruz. Hatta YouTube gümüş plaket sahibi olduğunuzu da biliyoruz. Biraz bu YouTube serüveninizi ve sosyal medyadaki varlığınızı konuşalım istiyoruz. Ne kadar takipçiniz var? Takipçilerinizle ilişkileriniz nasıl? Neler paylaşıyorsunuz onlarla aranızda? Neler konuşuyorsunuz? Biraz bu konulardan bahsedelim. Şimdi emeksiz yemek hiçbir platformda olmadığı gibi YouTube şu an son dönemlerde herkesin ekonomik gelir sağladığı çok büyük bir platform. Yani sadece bu Türkiye'de değil, dünyada çok büyük bir platform. İşte hani dedim ya, Allah razı olsun, Mehmet Yılmaz'ın sayesinde ben trene ilk vagondan binenlerdenim.
Şimdi insanlarımızın hepsi trene son vagondan binmeye çalışıyorlar ama YouTube'u dışarıdan bakınca insanlar böyle çok basit bir değerlendirmeyle değerlendiriyorlar ama YouTube çok zor bir kriter, zor bir süreç. Yani YouTube'a bir kere abone getirmek çok zor bir şey. İnanılmaz zor. Hani diyeceksiniz ki Ömer Bey biraz abartmıyorsunuz. Evet, abartıyorum. İnanın çok zor. Mesela birçok arkadaşımız, sanatçı arkadaşımız, bunu anlatmak istiyorum çok kısa. Hatta iddiaya girdik. Mesela ben dedim ki bir ay içerisinde 50 tane abone getirirsen çok büyük başarı dedim. Ya dedi ki kardeş dedi, benim adım dedi işte Ahmet, Mehmet. Ne diyorsun dedi sen ya? Ben dedi bir ay içerisinde 50 abone ne? 5000 abone getiririm. Dedim ki kardeş 50 abone getirirsen çok başarı. 20 abone getiremez. YouTube o kadar zor. Ha şimdi gelelim YouTube nasıl? İşte dedim ya, sağ olsun dostluğumuzun sayesinde biz YouTube kanalımızı açmıştık. Ama hiç bıkmadan, yılmadan, usanmadan her gün düzenli olarak 2011 yılından bu tarafa seslendirdiğim şiirleri, tabi o zaman YouTube bu kadar Yaygın popüler değildi. değildi. Şimdi çok büyük bir sorun var, telif hakları. İnsanların haklarını korumakla alakalı aslında doğru bir davranış ama tabii YouTube'da video paylaşanların, yani bizim gibi insanların işine gelmez o. Çünkü biz bulduğumuz her müziğin üstüne şiir okuduk, yükledik YouTube'a. Bunların hepsini silmek zorunda kaldık ve 2011 yılında ben düzenli olarak başladım. 2015 yılına kadar abone sayım 150. 4 yılda. 4 yıl. Toplam 150 tane abonem var 4 yılda. 2015-2016 yılı abone sayım 4000 bir yılda. 2016-2017 abone sayım 60 bin. 2017-2018 abone sayım 120 bin. 2018-2019 abone sayım 225 bin bugün itibariyle. Şimdi Bu sıçramayı neye bağlıyorsunuz siz? emek. Her şey emekte bitiyor. Tabi biraz da şimdi mesela ben biraz önce siz sordunuz ya ilk şiirinizi hatırlıyor musunuz diye. Mesela ilk okuduğum şiiri daha dün akşamleyin evde çocuklarımla birlikte dinledik. Ya o kadar mesela garip geliyor ki sana. Bundan 10 yıl önce okumuşsun tabii. Evet. Hani çocuk doğuyor, önce emekliyor. Sonra böyle sekerek yürüyor, sonra yürümeyi öğreniyor, sonra koşmayı öğreniyor. Şiir de böyle bir şey. Yani önce bir hep dikkat ederseniz zaten aboneler ve görüntülemeler de bununla bağlantılı geliyor. Şimdi bir kriter koyduk biz kendimize. Böyle bir kriterimiz var. Mesela bundan 2 yıl önce günlük görüntülemem 500 falan olunca çok başarılı görüyordum kendimi. Yani yüklediğim videonun 24 saatlik görüntülemesi 500 olunca kendimi çok başarılı görüyordum. Şimdi bugün, yani bugünkü geldiğimiz nokta, günlük görüntülemem 10.000'in altında olunca kendimi başarısız görüyorum. Bak 2 yıl önce 500 olunca başarılı görüyordum. 2 yıl sonra 10.000'in altında kalınca 24 saatlik görüntülemem, yani bugünkü yüklediğim video bugün 24 saatlik görüntülemesi o sayının altında kalınca kendimi mutsuz hissediyorum. Evet. Sürekli grafik çizgileri var önünde, bunu görüyorsun. Şimdi 65, Türkiye'nin nüfusu 80 milyon. Benim YouTube'da 65 milyon görüntülemem var. 33 milyon görüntülemeyi silmiş olmama rağmen. Silmemiş olsam şu an 98-100 milyon görüntülemem var. 48 saat görüntülemelerim, mesela kendime bir hedef kitlesi koymuşum, bir kriter koymuşum. Şu anki sayım 270-280 binde. Yani günlük ortalama görüntüleme, kanalımın görüntüleme sayısı şu an 140 binde. Bu arada takipçilerinizle iletişiminizde konuşalım. Nasıl bir iletişim içerisindesiniz? Neler paylaşıyorsunuz takipçilerinizle? Onlardan size talepler geliyor mu? Şimdi biz acılarımızla mutlu olmasını seven bir toplumuz. Hayata hangi pencereden bakarsan bak, yaşamış olduğumuz coğrafya, bulunmuş olduğumuz ortam, işte hepimizin kendi yüreğinde taşıdığı bir hasret, gurbet, aşk, sevda, işte memleket gibi duygusal bir toplumuz. Yani biz Türk toplumu olarak duygusal bir toplumuz. Kendi sosyal medyayı, daha doğrusu YouTube'da etkin olan videolarımla alakalı, Allah rahmet eylesin, Mevlana ve Şems'in videoları benim kanalımda çok fazla etkin. Mevlana sözleri, insan
kimi görmek isterse aynaya baksın. Hayat felsefemiz, bakış açımız bu. O çizgiyi gördük. Ondan sonra bir de kırgınım sana hayat, yani hayata dair, hayata kırgınlıklara dair videolarımız çok etkin, çok başarılı. Kendi şiirlerimiz, ana şiiri, baba şiiri, kliplerimiz var. Üçüncü kitabımızda usta şiirimizin klibini çektik. O klibimiz var. Birinci kitabımızda Gönlümün Romanı kitabımızın içerisinde baba klibimizi çektik. Bununla ilgili hani biraz önce siz bestelenmiş kaç tane eseriniz var diye sorunca aslında bizim birinci ve üçüncü kitabımızın içerisinde 2 tane de türkü ve şiir albümü var. Yoruldum usta, yoruldum artık. Hayat gazelleşip döküldü. Güneşin hiç gülümsediğini göremedim. Paslandı bak dilim daha kırkımda. Mezatlarda boylu boyunca pazara çıkarılıp satılsam da sana hiç ihanet etmedim. İhanet etmedim be usta. Dilim sustu, gözlerimde mapus. Umutlarımı hiç sorma, payıma düşen koskoca bir susuş. Hani hep senin söylediğin o sözün var ya, o sözünü hiç unutmadım. Unutmadım be usta. Sen bitti demeden bitmez derdin ya. Şerefine tanık olamasam da bu yalan düzenin şerefsizliğine çok şahit oldum. Yoruldum artık, bitti be usta. Yoruldum artık, bitti be usta. Şimdi sosyal medyada, daha doğrusu YouTube'da kendi dinleyicilerimizle nasıl bir iletişim içerisindeyiz? Eğer siz samimiyseniz, kendi yüreğinizden geçen duyguları insanlara doğru aktarma yeteneğine sahipseniz, akşamleyin evinizde eşinizle, çocuğunuzla, annenizle, babanızla sohbet eder gibi insanlarla sohbet etme yeteneğini yakalamışsanız, yani o iletişim. Şimdi göz teması, ben ekrandan yayın yapıyorum, siz beni ekrandan izliyorsunuz. Ama ben o duyguyu size öyle bir yansıtıyorum ki sanki sizin evinizde, sizde misafirmişim. Öyle bir ortamda. Yani canlı yayınlarımızı böyle yapıyoruz. Normal kayıtlarımızda da ben hep şunu söylüyorum. Sizin yazdığınız söz boğum boğumdur. Ağzından çıkana kadar seni bağlar. Ağzından çıktıktan sonra muhatabını bağlar. Evet. Şimdi duyguyu eğer doğru yansıtmışsan, mesela işte Metin abi neden etkilenecek? Metin abi babası yaşıyor mu öldü mü bilmiyorum. Öldüyse Allah rahmet eylesin. Yaşıyorsa da Rabbim uzun ömürler versin. Şimdi Ömer, baba bu gece bir hayal gördüm dediği zaman Metin abinin onun içerisinde bir şey bulması lazım. Eğer bulursa Ömer'i dinler. Ki kanal ortalamamız 3.35. Yani 1000 video var. 800 video silmişim ve benim videolarımın %80'inden çoğu 10 dakikanın üstünde videolarım. Kanal ortalamam çok yüksek. Demek ki iyi bir etkileşiminiz var. Tabii yani oradan İnsanlar- kaynaklı. Yani çünkü İnsanlar sizin paylaşımlarınızda kendilerinden bir şeyler buluyorlar muhakkak. tabii. Bir de yani şimdi hepsi yorum yazıyorlar. Yazdıkları yorumları tek tek okuyorum. Hepsini tek tek okuduğumu onlara hissettiriyorum. Yani onların benim için önemli ve özel olduklarını, eğer bir insan sizin için kıymetli ve değerliyse, mesela benim bugün hafızamda bu sanat dalı içerisinde, bu süreçte benim yanımda olan, hafızamda olan, şimdi diyeceksiniz ki Ömer Bey bugün Türkü Life dergisindesiniz. Türkü Life dergisinin kurucusu, sahibi Mehmet Yılmaz'dan çok bahsettiniz. İşte Türkü Life dergisini böyle bir şirin gözükmek için mi bunları yapıyorsunuz? Hayır, değil. Mehmet Yılmaz benim Ankara'daki bu sektördeki tek dostum. Peki şimdi şiirlerinizi türkü formunda besteleniyor. Sözü, müziği size ait olan şiirleriniz var. Türküler var daha doğrusu. Peki neden türkü? Yani neden işte pop veya başka bir müzik dalı değil de türkü formatında? Şimdi böyle biraz espritüel bir cevap vereyim, olur mu? Yani Şengayalık dedik de abi. Yani adam Şengaya'dan gelmişim ben, bire bak kendi lehçemi de hemen değiştiriyorum. Evet. Şimdi Şengaya lehçesine dönüyorum. Şimdi Şengaya'dakiler bana ne diyerler? Direkt diyecekleri şu. Hele şuna bak.
geldiği yeri ne çabuk unutmuş. Ben kalkmışım orada büyümüşüm, orada yetişmişim. Şenkaya konuşunca lehçemi nasıl değiştirelim görürsün değil mi ağabey? Evet. Yani bak. Niye? Direkt uslup. Ankara'ya ilk geldiğim zaman bu lehçede konuşuyorum. Karşı taraftaki insan ne söylediğim çoğusu anlamıyor. Kendi kendime diyorum ki ya arkadaş nasıl iletişim kuracağız? Nasıl yapacağız bu işi? Çünkü niye? Küçük böyle bir damla odalardan çıkmışsın. Ablam beni aldı Kızılay'da alışverişe götürdü. O zaman Kızılay tabii çok revaçta. Bence şimdi yine revaçta da. Dedi ki kardeş dedi Ankara'nın en büyük binası burası dedi Gökdelen. Şöyle kafamı kaldırdım binaya baktım. Ya dedim ki abla dedim bu bina bu kadar yüksek nasıl üst üste duruyor? Biz o günümüzü hiç unutmadık. O mayamızı unutmadık. Karalastik'le liseyi bitirdik. Bundan onur duyduk. 17 yaşında muz yedik. Bundan onur duyduk. Vardı da biz mi yemedik? Veya çiftçi ailenin çocuğusun. İstediğin her zaman her şeye sahip olma şansına sahip değilsin. Ama biz soframızda ekmek peynir yiyip huzurlu ve mutlu bir ailede yetişen şanslı çocuklarız diyorum hep. Bir platformda bir abilerimizle, dostlarımızla, devlet büyükleriyle bir araya geldik. Devlet büyüklerimizden birisi şöyle bir metinleme yapıyor işte, şöyle bir düzenleme yapıyor. Diyor ki, şimdiki çocuklar çok şanslı. Nasıl şanslı? İşte bak 10 yaşında oturan kardeşimiz var ön sırada. Elinde 5.000 liralık akıllı telefon var. Doğru. Söz sırası bana geldi. Dedim ki şimdiki çocuklar çok şanslı. Ellerinde 5.000 TL'lik cep telefonları var. Ama neleri yok? Sevgi yok. Saygı yok. Sadakat yok. Güven yok. Kendi hayatını kendisi idame ettirme gibi bir şansı var mı? Yok. 8 yaşında babam beni yaylaya gönderiyordu. 7 kilometre uzaklığındaki yere, ıssız yaylaya 8 yaşında. Ben 16 yaşındaki çocuğumu akşam saat 8'den sonra bakkala gönderemiyorum. Neyimiz kalmış? Hiçbir şeyimiz kalmamış. Evet. Onun için hani bunları bir arada tutmak insanların kendi yaşam koşulları içerisinde aslında zor değil, kolay. Herkes kendi kapısının önünü düzgün süpürürse, herkes dürüst olursa toplum çok daha düzgün noktalara taşınabilir. Peki türkülerinizi okuyan solistlerle beraber sahne aldınız mı hiç? Kendi şiirlerinizi sahnelerde okudunuz mu? Allah rahmet eylesin, kendi idollerimden birisidir. Ses tonunu çok severim, çok beğenirim. Tayfun Taliboğlu, mekanı cennet olsun inşallah. Hemşerimdir kendisi de. Biz de buradan saygıyla anmış olalım. Evet, anmış olalım. Böyle değerler kolay yetişmiyor. Böyle değerler kolay gelmiyor ama biz genelde insanları böyle değerleri kaybettikten sonra, yanlış hatırlamıyorsam sizin geçen ayki sayınızdaydı değil mi Reyhani? Evet. Yanlış hatırlamıyorum Evet, değil mi? geçen sayı. Allah rahmet eylesin. Erzurum mesela bir Reyhani'ye sahip çıkamadı. Ha diyoruz ki sahip çıkıyor, çıkamadı. Çıkabilmiş olsa Reyhani gidirem demez. Özcan'ımdan çok sevdiğim Erzurum, çaresiz dişimi sıktım gidirem. Madem Özcan'ımdan çok seviyordun değil mi? Niye gittin? Gitmesinin bir sebebi var. Şimdi ama bugün o toprakların, o coğrafyanın inanılmaz ölçüde büyük bir değeri Reyhani. Aslında o zaman da değerliydi. Ama şimdi bizim hayata bakış açımız nasıl? Şimdi Metin abi ile Ömer samimi. Metin abiye göre Ömer bizim Ömer. YouTube'dan ya da sosyal medyadan Ömer'i takip eden bir insan için Ömer hançeri o. Ulaşılması zor, konuşulması zor, iletişimi zor olan bir insan. Ama işte Reyhani'ye hep bizim Reyhani modunda baktıkları için bence öyle bir şeyle karşı karşıya kalmış Reyhani. Ama tabii ki Allah rahmet eylesin Tayfun Taliboğlu'nun bize bir önderlik ettiği şiir türkü mesela ilk onda görmüştüm ben. Sonra yaklaşık 10 yıldır ben 9 yıldır Ankara'da farklı farklı sanatçılarla restoranlarda, konser salonlarında türkü ve şiir programları yapıyoruz. Halen daha da yapmaya devam ediyoruz. İşte etkinliklerde, yazın festivallerde gidiyoruz, yapıyoruz. Gayet de güzel oluyor. Çünkü hani biz insanların o çok fazla zamanını alan kısımda müzik yapmıyoruz. Her türkünün bir
ara namesi var, melodi geçişleri var. O süreçleri şiirle dolduruyoruz. Evet. Yani yapıyoruz yani. Peki sohbetin sonuna geldik. Geldik mi? Şimdi geldik. Evet. İyi. Son olarak şunu soralım. Bir YouTube stüdyosu hazırlığı içerisinde olduğunuzu biliyoruz. Evet. Bu YouTube stüdyosu projesiyle birlikte yeni projeleriniz var mı? Yeni kitap hazırlığınız var mı? Yeni beste hazırlığınız var mı? Şimdi ne iş yapıyorsanız yapın, eğer yaptığınız işte o işten kazandığınızı eğer o işe yatırmıyorsanız, yatırım yapmıyorsanız başarılı olma şansınız yok. Şimdi ben küçükken bizim işte 100 tane, 200 tane koyunumuz vardı. Babam çiftçi olduğu için babamın o malını artırma gibi bir şansı yoktu. Niye? 100 koyunu, 100 tane kuzusu oluyordu. Kuzuların işte bir kısmını hak veriyordu, bir kısmını satıyordu çocuğunu okutmak için. 100 koyun yine 100 koyundu. Yatırım yapamıyordu. Şimdi sen eğer müzikten para kazanıp da müziğe yatırım yapmıyorsan başarılı olma şansına sahip değilsin. Yani bu her işte böyle, müzikte özellikle böyle. Bununla ilgili de sağ olsun işte dedim ya, her şeyi Mehmet'ten soruyoruz. Mehmet sağ olsun bize, Mehmet Yılmaz dostum, işte şu mikrofonu al kardeş, şu ekran kartını al kardeş, şu ses kartını kullan kardeş, şu bilgisayarı kullanman lazım kardeş, şu mikseri al kardeş. Böyle bir yatırım yapıyoruz onun da vesilesiyle. Yeni bir YouTube odası hazırlıyoruz kendi evimizde. İnşallah sevgili dostumun da destekleriyle inşallah birkaç program sonra herhalde kendi odamızda yayın yapmaya başlayacağız. Böyle güzel ve nezih bir ortamda. Mesela bak burada gayet güzel ışıklandırmalar, güzel ortam, güzel emek veren insanlar, güzel. Böyle bir ortamda öyle bir çalışmamız var. Onu yapacağız. Benim kendi hayat felsefem, insanlar arasında şöyle bir söylemimiz var. İyilerin hiç şansı yok, iyiler hep kaybediyor diye. Ben o kısma hiç katılmadım, hiçbir zaman da katılmıyorum. İyiler her zaman kazanıyor. Yani kaybederken neye göre, kime göre kaybediyor. Ama kazanırken kendine göre kazandığı net. Mesela benim kazançlarım, ben hep iyiliğimden kazandığımı düşünüyorum. Ben bana düşmanlık eden insana bile düşmanlık etmedim. Düşünmedim bile. Kim bilmem. İnsanın en büyük düşmanı değil midir kin? Buradan dostlarımıza şöyle bir mesaj verebiliriz. Sevgiler paylaşıldıkça çoğalır. Yüreğinizdeki o güzel sevginizi eşinizle, dostunuzla, arkadaşınızla paylaşın. Paylaşacak eğer kimseniz yoksa geçin aynanın karşısında kendinizle paylaşın. Bir insanın kendini mutlu etmesinden daha doğal bir şey olabilir mi? Mesela erkekler için söylüyorum. Mesela sakal tıraşı olmasın, sakalların uzundur. Sakallarını kesersin, aynanın karşısına geçersin lan. Farklı bir adam, farklı bir süret görürsün aynada, değil mi? Evet. Bu insanı mutlu etmek değil midir? Evet. O zaman ne yapacağız? Aynanın karşısına geçeceğiz, kendimizi mutlu edeceğiz. Kendimize gülümseyeceğiz. Bu ortamı, bu zemini hazırlayan o değerli dostum, yani Türkü Life dergisine emek veren arkadaşlar, bir kez daha söylüyorum. Okumayan bir toplumuz, sevmeyen bir toplumuz, okumayı sevmeyen bir toplumuz daha doğrusu. Ne yapalım? En azından telefonlarımıza, o boş zamanlarımızda sosyal medyada, Facebook'ta, Instagram'da zaman geçirmek adına belki Türkü Life'ın bir sayfasını okuma şansına sahip olabiliriz. Onun için ne yapıyoruz? Akıllı telefonlarımıza Türkü Life dergisini indiriyoruz. Ben telefonumda var. Okuyabiliriz. Bu güzel niyetle yola çıkılmış bu süreçte 35. sayısı 35 aydır emek verilen bir dergiye en azından destek olabiliriz. Ben dinleyicilerime bunu söyleyebilirim. Ki eminim ki benim dinleyicilerim benim ağzımdan çıkan her sözü de çok riayet ederler sağ olsunlar. Çünkü biz hep söylüyoruz, biz çok güzel bir aileyiz. İçerisinde sevgi, saygı, merhamet, iyi niyet, hoşgörü barındıran bir aileyiz. Böyle bir ailede insanlar da Ömer Hançeri'ye az bir şey kulak asarlar diye umut ediyorum. Öyle. Size çok teşekkür ederim. Sevgili Mehmet Yılmaz dostuma çok teşekkür ederim. Emek veren kardeşlerime, dostlarıma çok teşekkür ederim. Sevgiyle yapılan her şey güzeldir. Ben bastıra bastıra söylüyorum. Her şey sevgi. Okumak da sevgi, yazmak da sevgi, söylem de sevgi, duruş da bir sevgi. Evet. Kendi yüreğimizden,
kendi içimizden, kendi kalbimizden geçirdiğimiz o güzel niyet ve dileklerimize Rabbim hiçbir zaman gölge düşürmesin inşallah. Hangi ana dilde anlatılırsa anlatılsın sevda, sevdanın adı eğer insansa yüreklerimizden yarınlarımıza taşıdığımız o güzel duygularımızın hiç eksik olmaması adına Türk Life dergisine ve sizlere sonsuz sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.